Döviz kuru nasıl belirlenir? Arkadaşlar zaten her zaman bizim ülkemizin bir gerçeği olarak sürekli döviz kurunu takip ediyoruz biliyorsunuz. İşte bazen sabit zamanları, bazen oynak zamanları oluyor ama bu nasıl belirleniyor? Neye göre bu fiyatlar artıp azalıyor? Bunun üzerine konuşmak için karşınızdayım bugün. Döviz kuru belirlenen değil, piyasa koşullarına göre oluşan bir değerdir arkadaşlar. Serbest piyasa ekonomilerinde talebe göre oluşur. Yani ülkenin yerel para birimine olan talep, yerel ve küresel piyasalarda artarsa, yerel para biriminin değeri diğer para birimlerine göre yükselir arkadaşlar. Tersi bir durumda ise düşer. Yani talep düşerse düşer. Arz talep hareketleri ise ekonomik verilere göre, siyasi gelişmelere göre, uluslararası ticaret akışına göre, işte yatırımcıların beklentileri gibi pek çok faktörün karmaşık etkileşimi sonucunda oluşur. Bu döviz kurunun değişmesinde etkisi olan faktörler nelerdir? Tek tek bunları ele alalım isterseniz. Bunlar üzerine konuşalım. Arz talep dengesi, ilk başta söylediğim gibi döviz kurları arz ve talep dengesine göre şekillenir. Eğer bir ülkenin para birimine göre talep yükselirse ve arz sınırlıysa para biriminin değeri artar. Tam tersi durumda ise para biriminin değeri düşer. Bu arz talep dengesini zaten biliyoruz. Bir mal sınırlı ve buna talep çoksa doğal olarak talebi düşürmek için fiyat artar. Buradaki temel mantık bu. İkinci faktör faiz oranları arkadaşlar. Bir ülkedeki faiz oranları yatırımcıların dikkate aldığı önemli faktörlerden bir tanesidir. Çünkü yüksek faiz oranı yabancı yatırımları cezbederek yerel para birimine talebi artırabilir arkadaşlar. Düşük faiz oranları ise yerel para birimine buradaki talebi düşürebilir, değerini düşürebilir. Yüksek bir faiz oranı olduğunda doğal olarak insanlar başka bir riske yönlenmektense yüksek faize parasını yatırır ve bu yüzden de talep artar. Bu yüzden de paranın değeri artar arkadaşlar. Enflasyon oranları yine bu değeri döviz kurunu belirlerken kullanılan rasyolardan bir tanesidir. Yüksek enflasyon bir ülkenin para biriminin değerini düşürebilir. Çünkü yüksek enflasyon olduğunda alım gücü düşer. Alım gücü düştüğü için bu paranın da doğal olarak buna talep azalacaktır. Düşük enflasyonda ise genellikle yerel para biriminin değeri artar arkadaşlar. Bir diğer faktör de yine ekonomik büyüme ve istikrar. Bir ülkenin ekonomik büyüme ve istikrarı yatırımcıların güvenini etkiler doğal olarak. İyi bir ekonomik performans ve istikrarlı bir ekonomi yerel para biriminin değerini destekler arkadaşlar. Arkasından siyasi istikrar, siyasi belirsizlikler ve istikrarsızlıklar yabancı yatırımcılar bunu risk olarak göreceği için paranın değerini düşürebilir. İşte siyasi istikrar ise bunda tam tersi etki yaratır ve işte belirli bir şey olduğu için ve düzgünse tabii ki burada paranın değerini artırabilir. Zaten iyi yönetildiğini düşünün bir ülkenin para birimine ve o kişilerin sürekli yönetmeye devam ettiğini düşün iyi bir şekilde. Doğal olarak burada güven artacağı için de paranın değerini artırabilir. Dış ticaret dengesi, bir ülkenin dış ticaret dengesi döviz kurlarını etkileyen önemli faktörlerden bir tanesidir. Olumsuz bir dış ticaret dengesi varsa yerel para birimi doğal olarak düşer. Tam tersi durumda ise doğal olarak yükselir arkadaşlar. Ülkenin ithalatı ihracatından fazlaysa burada dövize olan talep artacağı için yerel paraya olan talep azalacağı için de düşer. Jeopolitik faktörlere baktığımızda ise bölgesel veya küresel siyasi olaylar, işte jeopolitik gerilimler, çatışmalar döviz kurlarını etkiler arkadaşlar. Bu tür olaylar yatırımcıların risk olasılığını yüksek gördüğü için burada talebi düşürür ve işte kurda dalgalanmalara yol açabilir. Merkez Bankası müdahalelerinde ise bazı ülkelerin merkez bankaları döviz kurlarını belli bir aralıkta tutmaya çalışır ve bu yüzden işte döviz satarak ya da döviz alarak vesaire farklı yollarla dövize müdahale eder. Bu da döviz kurunu yine etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Bu şekilde arkadaşlar tüm faktörleri saydık. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.